Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için dışı çıtır çıtır pul pul dökülen nefis bir parmak börek tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak hamurumu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında 1 çay kaşığı instant maya ve 1 tatlı kaşığı dolusu şeker ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırarak içerisindeki şekeri erittikten sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Un miktarı herkeste değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizlere tavsiyem yavaş yavaş ekleyin. Ben tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Hamurun kolay açılması için hazırladığımız hamurun da yumuşak olması oldukça önemli. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biraz daha un ilavesi yaparak karıştırma işlemine devam ediyorum. Hamurum güzelce toparlandı ve istediğim kıvama ulaştım. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Tabi tezgaha serptiğim ve sonradan üzerine eklediğim unla birlikte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamuru tezgaha aldıktan sonra en az 3 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Güzel yoğrulan bir hamur her zaman çok daha güzel bir sonuç verecektir. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için üzerine biraz un ekledikten sonra kenarlardan içeri doğru katlayarak yoğuruyorum. Üç dakikanın sonunda yumuşacık, pürüzsüz, harika bir hamur elde ettim. Sizlere ne kadar esnek ve yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Güzelce yoğurduğum hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Yarım saatin sonunda hamurum güzelce kabardı ve istediğim kıvama ulaştım. Havasını aldıktan sonra hamuru tezgaha alıyorum. Yerken mayanın tadını almamak için hamurun havasını almanızı tavsiye ederim.
Hamur kartı ile hamurun kenarlarını topladıktan sonra tezgaha biraz un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hem hamuru çok kısa süre yoğuruyorum hem de yuvarlak bir form veriyorum. Yuvarladığım hamuru ilk olarak 2 eşit parçaya kesiyorum. Bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getirdikten sonra 4 eşit parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 8 adet beze elde ediyoruz. Hamurlarımın tamamını keserek hazırladıktan sonra tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarladıktan sonra un serptiğim tepsiye diziyorum. Tamamını hazırladıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakikanın sonunda hamurlarımı açarak böreklerimi yapmaya başlayacağım. Bezelerimi hazırlayarak tepsiye koyduktan sonra üzerlerine de biraz un serpiyorum. Daha sonra temiz bir poşete koyduktan sonra 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. On dakikanın sonunda hamurlarım güzelce dinlendi ve tekrar mayalandı. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Kalanların üzerine yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kabuk tutmasın. Bezelerimi açmak için un kullanıyorum. Altına üstüne bolca un serptikten sonra oklavayla yaklaşık 50 santim çapına gelinceye kadar açıyorum. Böreklerinizin tel tel ayrılıp çıtır çıtır olması için olabildiğince ince açmaya özen gösterin lütfen. Ben bu aşamada oklava kullandım ama dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Zaten hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki gördüğünüz gibi kendiliğinden açılıyor ve sizleri kesinlikle yormuyor. Hamuru açarken oklavaya ve tezgaha yapışmayacak kadar un serpmeniz yeterli olacaktır. Lütfen çok fazla serpmeyin, aksi halde hamurlaşmasına sebep olursunuz. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza seve seve dönüş yapacağım. Hamuru yeteri kadar açarak incelttikten sonra içerisine erittiğim tereyağını sürüyorum. Tarifim için toplamda 200 gram tereyağı kullandım. Sizler dilerseniz bu aşamada tereyağı yerine margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Bu aşamada sizlere tavsiyem lütfen elinizi korkak alıştırmayın. Yağı az sürmeniz halinde hamurlaşacaktır. Hamurun her yerini yağladıktan sonra bir uçtan diğer uca sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaparak hazırladıktan sonra tekrar elimle iyice sıkıştırıyorum ve inceltiyorum. Sonrasında da görmüş olduğunuz gibi fırın kağıdı serdiğim tepsiye hamurumu alıyorum. Diğer kalan hamurlarımı da aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Hamurumuzu olabildiğince ince olacak şekilde açıyoruz. Daha sonra her yerini güzelce yağlıyoruz. Sonrasında da bir uçtan diğer uca rulo yapıyoruz. En son hamurumuzu elimizle iyice sıkıştırarak inceltiyoruz. İncelttikten sonra da fırın kağıdı serdiğimiz tepsiye koyuyoruz. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Böreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Daha fazla dinlendirme, bekletme aşaması yok. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Sıcak fırına girmesi halinde çok daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz.
Bu lezzetli tarifi dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz de çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem çok fazla malzeme gerektirmiyor hem de oldukça bereketli bir tarif. Üstelik lezzeti inanılmaz güzel. İnanıyorum ki sizler de bu tarifimi denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Hazırladığım hamurların tamamını tepsiye koyuyorum. Tabi hamurları çok fazla birbirine yapıştırmamaya özen gösterin. Hamurlarımın tamamını hazırlayarak tepsiye koydum. Üzerlerine çok az bastırarak biraz yassılaştırıyorum. Böreklerimin üzeri için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Fırça yardımıyla her yerini güzelce yağlıyorum. Böreğim artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Ortalama 30 dakikanın sonunda pişen böreğimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederim. Böylelikle ilk sıcaklığı gitmiş olacak. Böreğimizin ilk sıcaklığı gittikten sonra hemen keserek sunum için hazırlıyorum. Dışı çıtır çıtır, pul pul dökülen, içi yumuşacık ve tel tel ayrılan parmak böreğim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Verdiğim ölçüler tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.